Masal içinde. Şapkacının anlattıkları. Bundan yıllar önceydi. Evimiz bu kentin kenar mahallelerinden birindeydi. Pek zengin değildik. Marangozluk yaparak geçimimizi sağlardı babam. Nedense baba mesleğini pek sevemedim. Beni bir terzinin yanına çırak verdiler. Ustam çok iyi bir adamdı. Ben de aptal bir çocuk sayılmazdım. Kısa sürede sevdi beni. Mesleği en kısa sürede öğretmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterdi. Ben de çabasını boşa çıkarmadım. Gözümü kulağımı dört açıp bana anlattıklarının hiçbirini kaçırmamaya çalıştım. Her gün yeni bir şey öğreniyordum. Bu da beni mutlu ediyordu. Birkaç yıl içinde dikişle kumaş arasındaki o büyülü ilişkiyi öğrendim. Ben işi öğrendikçe ustamın bana olan sevgisi de artıyordu. Yıllar akıp giderken meslekte hatırı sayılır bir kalfa oluvermiştim. Artık ustam gözü kapalı bırakıp gidiyordu bana dükkana. Bakmayın bu çökmüş halime. O zamanlar epeyce yakışıklıydım. Bizim dükkanın karşısında tahta cumbalı bir ev vardı. Mahalledeki bütün delikanlılar gibi ben de o kıza sevdalıydım. Sevdalı olmasına ama bu aşkın düşten öte bir şey olmadığını da biliyordum. O kent eşrafından birinin kızı, ben yoksul bir terzi kalfasıydım. Böyle düşünmeme karşın yine de içimdeki ateşi söndürmeye gücüm yetmez, gözümü karşı evin penceresinden alamazdım. Bazen tahta cumbaların ardında bir gölgenin hareket ettiğini görür, acaba sevdiğim kız bana mı bakıyor diye umutlanırdım. Sonra kendimi toplayıp boş hayallerden vazgeçerek dikişimi dikmeye devam ederdim. Tabii bu halim son derece dikkatli bir insan olan ustamın gözünden kaçmadı. Bir gün beni yanına çağırdı. "Evlat," dedi, "sende bir hal var. Kara kara ne düşünüp durursun? Anlat bakalım nedir derdin?" "Bir şey yok," dediysem de dinletemedim. Zaten ustam karşı evin pencerelerine bakıp iş çekmemden durumu anlamış. Kaşlarını muzipçe kaldırarak sordu. "Yoksa sen şu karşı evdeki kıza mı sevdalısın?" Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. Ne söyleyeceğimi bilemeden susup kaldım. "Utanma evladım," dedi ustam. "Genç adamsın, olur böyle şeyler. Sahiden seviyor musun kızı? Yoksa gelip geçici bir heves midir seninki?" Ustam böyle konuşunca bana bir güven geldi. "Gelip geçici bir heves olur mu usta? Elin kızıyla oynamak bize yakışır mı?" dedim. Ustam içtenlikle gülümsedi. "Aferin evlat," dedi. "Senden de bunu beklerdim. Lakin bu işin olacağı yok usta. Neden olmasın, gidip isteriz." "İster miyiz? O kızı bize verirler mi usta?" dedim. "Biz isteyelim de onlar vermezlerse vermesinler," dedi kararlı bir tavırla. Usta o eşraf kızı, ben bir terzi çırağı diyecek oldum, lafımı ağzıma tıkadı. "Çalışır çabalar sen de zengin olursun oğlum. Dizinde derman, bileğinde bu altın bilezik olduktan sonra hiç korkma," dedi. "Hem kızın babasını tanırım. Öyle paraya pula önem veren bir adam değildir." Neyse lafı uzatmayalım. Sonunda ustamın dediği oldu. Annemi babamı yanına alıp bir cuma akşamı kızı istemeye gitti. Ben yüreğim ağzımda onları evde bekliyordum. İkide bir heyecanla pencereden bakıyor, gelip gelmediklerini kontrol ediyordum. 1 saat sonra göründüler. Onları kapıda karşıladım. Daha ben bir şey demeden halimi anlayan ustam her zamanki kendinden emin tavrıyla "Olacak evlat, olacak, sen hiç merak etme," dedi. Ama annemle babam pek umutlu görünmüyorlardı. "Bir düşünelim," dediler diye fısıldadı annem kulağıma. Sesindeki düş kırıklığı sezilmeyecek gibi değildi. Zaten başından beri bu evliliğin gerçekleşeceğine inanmamıştı. Annemin söyledikleri benim de moralimi bozdu. "Ne zaman bildireceklermiş kararlarını?" diye yılgın bir sesle sordum. "Zaman vermediler ama herhalde yarın öbür gün çıkar işin kokusu," dedi annem. Ustamı uğurladıktan sonra pişmanlık duymaya başladım. Nereden girmiştik bu işe? Boş yere kendimi rezil etmenin ne anlamı vardı? Bizi reddedeceklerdi işte. Ustama da kızıyordum. Boşuna heveslendirmişti beni. Sabaha kadar bunları düşünerek yatakta bir sağa bir sola dönüp durdum.
Ertesi sabah kumaş almak için pazara uğradım. Bu yüzden dükkana biraz geç gittim. Dükkandan içeri girdiğimde ustamın sevinçle ışıldayan yüzünü gördüm. Hamalın sırtından kumaşları indirdikten sonra "Gel şöyle, gel otur karşıma" dedi. Ne söyleyeceğini merak ederek gösterdiği yere oturdum. "Sabahleyin senin kızın babası beni görmeye geldi" dedi. Sonra susarak muzip bir ifadeyle yüzüme baktı. Ben soluğumu tutmuş onu izliyordum. "Adamın ne söylediğini merak etmiyor musun?" diye sordu. "Ne söyledi usta?" diye sordum. "Hadi gözün aydın, kızı sana verdiler" dedi. Söylediklerine inanamıyordum. "Sahi mi?" diye sordum. "Tabii ki sahi. Ben sana söylemedim mi biz alırız bu kızı diye?" Hemen kalkıp ustamın elini öptüm. "Sağ ol usta, bu iyilikleri nasıl öderim?" dedim. "Bunlar benim görevimdi çocuğum" dedi. "Usta dediğin yalnızca mesleği değil, yaşamı da öğretmelidir çırağına. Öğretmek de yetmez, ona destek olmalı, omuz vermelidir." Bir ay sonra düğün hazırlıklarına başladık. Sağ olsun ustam yine yalnız bırakmadı beni. Kullanmadığı bir evi vardı, bize verdi. Evi gücümüz yettiğince dayadık, döşedik. 6 ay sonra da düğünümüz yapıldı. İlk gecemizde karımdan onun da beni sevdiğini, tahta cumbaların arkasında gölgesini gördüğümde gerçekten de bana baktığını öğrendim. Karımın sözleri beni nasıl mutlu etti anlatamam. Kendimi yeryüzünün en şanslı adamlarından biri sayıyordum. İkimiz için de mutlu bir yaşam başlamıştı. Bütün gün deliler gibi çalışıyor, akşam olunca da sevinç içinde evimin yolunu tutuyordum. Kapıda karımın güleç yüzünü görmek bütün yorgunluklarımı unutturuyordu bana. Ama mutluluğumuz uzun sürmedi. Aradan 2 ay geçmişti ki yıllardır bir toprak anlaşmazlığı yaşanan komşu kentle aramızda savaş patlak verdi. Kentimizde ne kadar genç varsa onlarla birlikte beni de asker aldılar. Bir şafak vakti çok sevdiğim karımdan ayrılıp düştüm cephenin yoluna. Cephede geçirdiğim ilk gün her şeyin değiştiğini öğretti bana. Bir gün önceki yaşamım artık çok uzaklarda kalmıştı. Ölümle, kanla dolu günler başlamıştı. Cepheye birlikte geldiğim arkadaşlarımın çoğu da ilk çatışmada gözlerimin önünde can verdi. Kimileri savaş alanında bacağını kolunu bıraktı. Daha şanslı olanlar küçük yaralarla kurtuldular. Ben de şanslılardan biriydim. Büyük çatışmalara önemsiz birkaç sıyrıkla atlattım. İlk 2 ay şans beni hiç terk etmedi. Ta ki o uğursuz baskın gününe kadar. Haftalar geçiyor, savaş bir sonuca ulaşmıyordu. Düşman da biz de yorulmuştuk. Aramızda bir eşitlik durumu ortaya çıkmıştı. Ne onlar ne biz üstün gelebiliyorduk. Subayından erine kadar her iki ordu da yorulmuştu, yılmıştı. Siperlerin arasında bir umursamazlık, boşvermişlik geziniyordu. Ama atalarımız su uyur düşman uyumaz demişler. Bu rahatlığın ne kadar yanlış bir tutum olduğunu bir akşamüstü anlayacaktık. Herkes karavanasını yemişti. Oturmuş dinleniyorduk. Nöbetçiler de rehavet içinde olacak ki yaklaşan düşmanı fark etmemişler. Baskına uğradığımızda artık çok geçti. Kılıçlarımızı çekip karşı koyana kadar düşman hepimizi ele geçirmişti. Direnmeye kalkışanlar anında öldürüldü. Benim de içinde bulunduğum 100 kadar arkadaşım esir alındık. Düşman bizi cepheden uzaklara, kentin içlerine yolladı. Orada bir zindana atıldık. Tam 6 ay bu zindanda kaldık. 6 ay sonra bizi çıkardılar. Kurtulduk diye sevinirken bizi kentin meydanına götürüp haraç mezat sattılar. Beni ve 10 arkadaşımı bir toprak beyi satın aldı. Kaçmayalım diye hepimizi kalın bir urganla birbirimize bağladılar. Urganın ucu sonradan çiftliğin kahyası olduğunu öğreneceğimiz iri yarı bir adamın atına bağlıydı. Toprak Bey ile adamları atlarının sırtında, biz ise yürüyerek kentin dışındaki çiftliğe doğru yola çıktık. Böylece yabancı topraklardaki kölelik yaşantımız başlamış oldu. Toprak Bey çok insafsız bir adamdı. Onun gözünde ahırlarındaki domuzlardan farkımız yoktu. Yine de zindandaki günlerimizi düşündükçe buna şükrediyorduk. Bir gün Toprak Bey bizleri başına topladı. Mesleklerimizi sordu. Terzi olduğumu söyleyince beni ayırdı.
Önüme bir kumaş atıp elime iğne iplik verdi. Kölelerin kaldığı odanın pencerelerini gösterip "Şu pencerelere birer perde dik de görelim ustalığını" dedi. O öğleden sonra perdeleri dikip verdim. Toprak Bey ile karısı perdeleri beğenmiş olacaklar ki adam beni yanına çağırdı. "Artık sen tarlaya gitmeyeceksin" dedi. Böylece çiftlikteki terzilik işini ben üstlendim. Durumumdan hiç şikayetçi değildim. Elimden geldiğince dikkatli çalışıp bana söylenenleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyordum. Bu durum sahiplerimin gözünde benim konumumu güçlendirdi. Birkaç hafta sonra sahiplerimin bana karşı olan tutumları iyice değişmişti. Öteki kölelerle kıyaslandığında yaşam koşullarım da oldukça düzelmişti. Arkadaşlarım benim yerimde olmak için neler vermezlerdi. Oysa ben hiç mutlu değildim. İçimdeki özlem dinmek bilmiyor, karım, memleketim gözümde tütüyordu. Bir fırsatını bulsam hemen kaçacaktım. Ama bizi kentin içlerine getirmişlerdi. Daha ilk denememde yakalanacağımı biliyordum. Yine de denedim. Yaz sonuna doğru hasat günlerinden birinde herkes işe güce dalmışken sessizce çiftlikten ayrıldım. Az ilerideki ormana daldım. Aradan 2 saat bile geçmemişti ki arkamdan ormanın sessizliğini bozan sesler işittim. Dikkatle dinleyince bunların köpek avlamaları olduğunu anladım. Çılgıncasına koşmaya başladım. Ama çabam boşunaydı. Beni az sonra yakaladılar. Çiftliğe getirene kadar acımasızca dövdüler. Çiftlikte karanlık bir odaya kapattılar. Günlerim, gecelerim birbirine karıştı. O odada ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Orada kaldığım sürece yalnız kuru ekmekle su verdiler. Sonra beni odadan çıkarıp Toprak Bey'in yanına götürdüler. Adam oldukça yumuşak davrandı. "Yetenekli bir insansın. Sana kötü davranmak istemem" dedi. "Kaçmaya çalışman boşa çaba. Senin için dünyanın parasını ödedim. Ancak paramı karşılayacak kadar çalıştıktan sonra seni serbest bırakabilirim." Benim için ödediği para ne kadardı? Bu parayı karşılamak için ne kadar süre çalışmam gerekiyordu? Her şey belirsizdi. Özgürlüğüm adamın ağzından çıkacak sözlere bağlıydı. Ama yapabileceğim başka bir şey de yoktu. Çaresiz boyun eğdim. Ardından yıllar geçti. Saçlarıma kırlar düştü. Yüzümde çizgiler belirdi. Ama ben umudumu hala koruyordum. Bir gün kente beni bekleyen karıma döneceğime inanıyordum. Belki de beni ayakta tutan da bu umuttu. Umudumun gerçekleşmesi için tam 17 yıl beklemem gerekecekti. Bizim Toprak Bey avlanmayı çok severdi. O sabah erkenden adamlarını, av köpeklerini alıp karşı dağın eteklerindeki koruya avlanmaya gitti. Öğleye doğru baktık ki ava gidenler geri dönüyor. Neden erken döndüklerini merak ederek beklemeye başladık. Onlar yaklaşınca 4 kişinin ellerinde ağaçtan yapılmış bir sedye taşıdıklarını gördük. Biz sedyede yatanın kim olduğunu seçmeye çalışırken çiftlikten bir çığlık yükseldi. Evin hanımı gözyaşları içinde onlara koşmaya başladı. Ben de ardından seyirttim. Onlara yaklaştığımızda sedyede yatanın bizim Toprak Bey olduğunu gördüm. Atı bir yaban domuzundan ürkünce dengesi bozulan Toprak Bey'i bir kayanın üzerine düşerek boynunu kırmıştı. Adamı hiç sevmezdim ama ölümüne üzülmüştüm. Üstelik belki de yakında beni bırakacaktı. Şimdi her şey yine belirsizleşmişti. Toprak Bey'in karısından başka kimi kimsesi yoktu. Hiç çocuğu da olmamıştı. Hanımın kentte ticaretle uğraşan bir erkek kardeşi vardı. Kazayı haber alır almaz adam çiftliğe geldi. Cenaze kaldırıldıktan 2 gün sonra çiftliğin hanımı ve kardeşi bizleri topladı. Adam bu toprakları satıp kardeşini yanına almak istediğini söyledi. Bu habere sevinmek mi gerekiyordu, üzülmek mi bilemiyorduk. Hepimizin kafası karışmıştı. Aramızdan biri sordu. "Biz ne olacağız?" "Sizi kente götüremem," dedi hanımımız. "Artık kendi başınızın çaresine bakmalısınız. Dilediğiniz yere gidebilir, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz." Salonda büyük bir sessizlik oldu. Kimse açıkça sormaya cesaret edemiyordu. Sabredemeyerek öne çıktım. "Sayın hanımefendi," dedim. "Artık özgür olduğumuzu mu söylüyorsunuz?" Çiftlik sahibesinin kardeşi gülümsedi. "Evet, doğru anlamışsınız," dedi.
Artık özgürsünüz. Kentte bizim hiçbir işimize yaramazsınız. Salondan çıktığımda tarlalar boyunca sevinç çığlıkları atarak koştuğumu anımsıyorum. Yıllar önce ayrıldığım kente, karıma sonunda geri dönebilecektim. Hemen eşyalarımı toplamaya koyuldum. Bu çiftlikte, bu yabancı topraklarda bir dakika bile kalmak istemiyordum. Yarım saat sonra benim gibi tez canlı 3 arkadaşımla birlikte çiftlikten ayrılmıştık bile. Önümüzde günlerce sürecek bir yol vardı. Ama kimin umurunda, artık özgürdük ya. Günlerce, hatta aylarca yürüsem gıkım çıkmazdı. Arada bir kötü düşünceler yüreğimi kabartmıyor da değildi. Ben kentte yokken ya sevdiklerimin başına bir felaket gelmişse? Dile kolay, tam 17 yıl uzak kalmıştım onlardan. Kim bilir neler olup bitmişti yokluğumda. Yolculuğum tam 40 gün sürdü. 40. günün sonunda doğup büyüdüğüm kente yaklaştık. Birlikte yolculuk yaptığım kervan bir handa konakladı. Kervancıbaşı, "Bu gece burada kalalım, yarın yola devam ederiz," dedi. Ama benim içimdeki özlem öyle dayanılmaz hal almıştı ki sabaha bekleyemedim. Kervancıbaşının tüm ısrarlarına karşın onu dinlemedim. Yolculuğuma tek başıma devam ettim. Handan ayrıldıktan 1 saat sonra güneş battı. Ilık bir yaz gecesi başladı. Artık yabancısı olmadığım toprakların üzerinde yürüyordum. Ayaklarım yere basmıyordu. Sanki parmaklarımın ucunda uçar gibi ilerliyordum. Karım beni görünce kim bilir ne kadar sevinecekti. Derin kara gözlerinde yanan parıltıları daha şimdiden görür gibiydim. İçimdeki heyecan yüreğime sığmıyor, neşeli bir türkü olup yıldızlarla aydınlanan ovaya, sol yanımda omuz omuza vermiş uzanan sıra dağlara kadar yayılıyordu. Durup dinlenmeden saatlerce yürüdüm. Yılın her mevsimi deli deli akan ırmağın üzerine kurulan uzun köprüden geçerek kente girdiğimde vakit gece yarısını geçmişti. Yıllar önce ayrıldığım kentin sokaklarında yürürken nedense içime bir burukluk kaplamıştı. Oysa çok az şey değişmişti. Taş duvarlı evlerin yan yana sıralandığı dar sokaklar, toprak yollar, hatta ortasında küçük bir havuzun bulunduğu meydan bile aynıydı. Dar sokaklardan geçerek kentin kurulduğu 7 tepeden en yükseğinin üstünde yer alan evime yöneldim. Tepeye doğru çıktıkça yürüdüğüm yol evlerin damlarıyla aynı yüksekliğe ulaştı. Damlarda uyuyanları sevinçle izliyordum. Onları tanıyordum. Kimisi akrabam, kimisi canciğer kapı komşumdu. Yokuş tırmanmak beni yormuştu. Artık pek genç sayılmazdım. Belki karım beni gördüğünde tanımayacaktı bile. O da yaşlanmış mıydı acaba? Onu evlendiğim günkü haliyle canlandırıyordum gözlerimin önünde. Yokuş gerçekten de zorluyordu beni. Nefes nefeseydim ama yorgunluk beni engelleyemezdi. Sağdaki boş arsayı geçince eve ulaşmış olacaktım. Bir yandan yorgunluk, bir yandan heyecan. Ağzım, dudaklarım kupkuru olmuştu. Dudaklarımı yalayıp adımlarımı hızlandırdım. Artık bizim evin damını görebiliyordum. Bir yatak serilmişti. Bu yatakta karım uyuyor olmalıydı. Dizlerimdeki takatin kesilecek gibi olmasını aldırmadan biraz daha hızlandım. Ama yaklaştıkça yatakta 2 kişinin yattığını fark ettim. İnanamadım. Yanılıyor olmalıydım. Artık keskinliğini kaybeden gözlerim karanlıkta bana bir oyun oynuyor olmalıydı. Yavaşladım. Gözümü damdaki yataktan ayırmadan kısa adımlarla eve yaklaştım. Hayır, yanılmamıştım. Yatakta 2 kişi vardı. Kafama üşüşen kötü düşünceleri inatla kovmaya çalıştım. Bunun bir açıklaması vardı herhalde. Annem ya da kaynanam yalnız bırakmamak için karımla kalmış olamaz mıydı? Eve biraz daha yaklaştım. Artık yolla evimizin damı neredeyse aynı seviyeye gelmişti. Bir süre yolun kenarında durup yatakta kimlerin yattığını anlamaya çalıştım. Tabii hiçbir şey anlayamadım. İçime bir sıkıntı çökmüştü. Bir an buradan uzaklaşmayı, eve öteki gün gündüz gözüyle gelmeyi bile düşündüm. Sonra böyle korkakça bir duyguya kapıldığım için kendimi suçladım. Ne olduysa gözlerimle görmeliydim. Yolun altındaki taş duvarın üstüne atladım. Duvarın üzerinden ilerleyerek dama çıktım. Sessizce yatağa yaklaştım.
Yüreğim heyecanla çarpmaya başladı. Sonunda karımı yakından görebiliyordum. Sola doğru kıvrılmış sessizce soluk alıp veriyordu. Sağ yanında gerçekten de biri vardı. Ama yorganı başına kadar çektiği için yüzünü göremiyordum. Belki de annemdi. O da böyle her tarafını örtmeden uyuyamazdı. Umutla yatağın öteki tarafına geçtim. Titreyen ellerimle usulca yorganı kaldırdım. Keşke kaldırmasaymışım. O anda dünyalar başıma yıkıldı. Karımın yanında gencecik bir adam yatıyordu. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Ben evimin özlemiyle yanıp tutuşurken karım demek başka birini bulmuştu. Şaşkınlığım kısa sürede öfkeye dönüştü. Elim kendiliğinden cebimdeki bıçağa uzandı. Bıçağı çıkardım. Tam karıma saplayacaktım ki gözlerini açtı. Ayın aydınlığında gözlerindeki heyecanı, şaşkınlığı görebiliyordum. Yıllardır özlemini çektiğim kadın korkuyla bana bakıyordu. Ondan nefret ediyordum ama bir türlü bıçağı bedenine saplayamıyordum. Nefretim ona duyduğum sevgiyi aşamıyordu. Baktım olmayacak, Allah belanızı versin diyerek bıçağı attım ve kaçarcasına çıktım evden. Karanlıkta sokak boyunca tepeden aşağıya koştum. Ayak seslerime köpekler uludu. Uyku tutmayan birkaç meraklı kalkıp arkamdan baktı. Ne nereye gittiğimi biliyordum, ne de nerede duracağımı. Yalnızca koşuyordum. Irmağın kıyısına kadar gelmişim. Yazgıma lanetler okuyarak suyun kenarına çöktüm. Kendimi kaybedip ağlamaya başladım. Sabaha karşı içim geçmiş, sızmışım. Yüzüme vuran gün ışığıyla uyandım. Bir an nerede olduğumu kestiremedim. Kendimi hala Toprak Bey'in çiftliğinde sandım. Ama görmeye alıştığım evler, ağaçlar yoktu. Boşlukta kalmış gibiydim. Panik içinde doğruldum. Sonra olanları anımsadım. Gerçekten de boşlukta kaldığımı anladım. Artık gidebilecek bir evim yoktu. Bu yaştan sonra yeniden baba evine dönmeyi de kendime yediremiyordum. Kalkıp ırmak boyunca amaçsızca yürüdüm. Az sonra ırmak kenarına toplanmış bir kalabalığa rastladım. Yanlarına yaklaştım. Birileri ağlaşıyor, yazıklanıyordu. Kalabalığı yararak onları anlamaya çalıştım. İnsanların arasından geçince kıyıda yatan biri kadın, biri erkek iki ceset gördüm. Boğulmuş olmalılardı. Kim diye merakla yaklaşınca kadını tanıdım. Bu benim karımdı. Yüreğimin ağzıma geldiğini hissettim. Ama kendimi tutarak olanları öğrenmeye çalıştım. Karımın başucunda dikilen yaşlı adam, "Şu yazgıya bak arkadaş," diyordu. Kadıncağız evlenmiş, birkaç ay sonra kocası savaşa gitmiş. Orada esir düşmüş. Kadın yılmamış sabırla kocasını beklemiş. Amma da sabırla beklemiş ha diye mırıldandım içimden. Ya yanında yatan herif? Adam dertli dertli söylenmeyi sürdürdü. Yaşamda tek isteği bir gün kocasının geri dönmesiymiş. Konu komşu, senin kocan ölmüştür, bırak artık onu beklemeyi. Kendine münasip birini bul da evlen demişler. Kimseyi dinlememiş. Her akşam evin kapısına oturup gözlerini uzaklara dikerek kocasını beklermiş. Sonunda dün akşam aklını kaçırmış. Gece yarısı kocam geldi diye bağırarak ırmağa koşmaya başlamış. Oğlu da arkasından. Oğlu mu diye şaşırdım. Ama bizim çocuğumuz yoktu ki. Sanki adam düşündüklerimi anlamış gibi açıklamayı sürdürdü. Oğlu da çok iyi, çok terbiyeli bir çocuktu. Annesinin nehre gittiğini görünce o da peşinden koşmuş. Kadın nehir kenarına gelince kocasının kendini nehre attığını düşünerek suya girmiş. Hemen akıntıya kapılmış. Çocuk da annesini kurtarmak için atlamış suya. İkisi de boğulmuş. Zavallı çocuk babasının yüzünü bile göremeden genç yaşta öldü gitti. İyi ki babası burada yokmuş diye karşılık verdi yanındaki şişman arkadaşı. Dayanamazdı adamcağız. Bunlar ne anlatıyorlardı? Kimin oğlu? Ne babası? Yanımda duran delikanlılardan birine yaklaşıp fısıldarcasına sordum. Ne olmuş evlat? Kim ölmüş? Sorma be amca. Kendi halinde bir kadıncağız vardı yukarı mahallede. Dün akşam çıldırmış.
Kendini nehre atmış. Oğlu da ardından. İkisi de ölmüş işte. Kocası yok muymuş kadının? Yıllar önce savaşa gitmiş. Adamdan bir daha haber alınamamış. Oğlu kimden? Kimden olacak be amca, kocasından. Ama zavallı adamcağız bir oğlu olduğunu bile bilmiyormuş. Çünkü o savaşa giderken kadın yeni hamile kalmış. Göğsümden gırtlağıma doğru bir şeyin yükseldiğini, soluğumun kesildiğini hissettim. Bu o kadar belirgindi ki, beni boğmak isteyen bu tıkacı yakalamak için elimi gömleğimin düğmesinden içeri soktum. Yaptıklarıma bir anlam veremeyen delikanlı tuhaf tuhaf yüzüme bakmaya başladı. "Yüzün sapsarı oldu, iyi misin amca?" diye sordu. "Ben ne yaptım?" diye söylendim. Delikanlının şaşkınlığı artıyordu. "Gel şöyle gölgeye otur, iyi gelir." diye koluma girdi. "Sağ ol." diyerek çıktım delikanlının kolundan. Bir ara gözlerim karımla oğluma takıldı. Gözyaşlarımı tutamadım. İçimden onlara sarılmak geldi ama yapamadım. Kalabalığın arasından sıyrılarak hızlıca yürümeye başladım. Sanki bu ırmaktan, bu insanlardan, bu kentten uzaklaşırsam her şey düzelecek. Karımla oğlum yaşama yeniden dönecekti. Hiç durmadan, hiç düşünmeden yürüdüm. Akşam geldiğim yoldan geri dönüyordum. Güneş iyice yükselmiş, acımasızca alnıma vuruyordu. Yorulmuştum, susamıştım ama durmaktan korkuyordum. Sanki durarsam bir daha yürüyemeyecekmişim gibi geliyordu bana. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Karşıma bir kervan çıktı. Bu birlikte geldiğim kervandı. Beni gören kervancı başı atının dizginlerini çekerek önümde durdu. "Ne bu halin?" diye sordu. Ona hiçbir şey söylemeden yürümeyi sürdürdüm. Ama kervancı başı peşimi bırakmadı. Mola emri verip peşimden geldi. "Ne oldu sana böyle? Yoksa karının başına kötü bir şey mi gelmiş?" Sustum. Ona ne söyleyebilirdim? Yoksa başka biriyle mi evlenmiş? Bunu söyleyince kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Kervancı başı gün görmüş bir adamdı. Sanki öz kardeşimmiş gibi sabırla bekledi başımda. Dakikalarca hüngür hüngür ağladım. Sonra ağlamanın şiddeti geçti, duruldum. Kervancı başına olanları anlattım. Adamın yüzünün acıyla gerildiğini gördükçe yaptığım yanlışın büyüklüğü karşısında bir kez daha ezildim. Un ufak oldum. Sözlerim bitince kervancı başı elini omzuma koydu. "Büyük felaket," dedi. "Allah sabır versin. Ama olan olmuş, artık yapabileceğim bir şey yok." "Yapacak bir şey var," dedim kararlılıkla yüzüme bakarak. "Ben de ölmeliyim." Bunu neden daha önceden düşünmemiştim sanki. Tek çözüm bu. Kendimi öldürmeliyim diye yineledim. "Bu karınla oğlunu geri getirir mi? Yaptığın çok kötü bir şey. Ama gerçeği bilsen yapmazdın. Bunu bir kaza olduğunu düşün." "Kaza filan değil, düpedüz cinayet," diye haykırdım. "Kendine haksızlık ediyorsun," dedi. Kendimi öldürmeliyim diyerek yineleyerek kervancı başının belindeki bıçağa sarıldım. "Hayır," dedi kervancı başı ellerimi tutarak. "İşte bunu yaparsan gerçek bir cinayet olur. Sabretmeli ve dayanmalısın." "Böyle bir acıya nasıl dayanırım?" "Bu senin cezan. Kendini öldürmen işlediğin suçun cezasından kaçmak olur. Yaşamalı ve cezanı çekmelisin." O anda kervancı başının söylediklerine inanamadım. Ama kendimi de öldüremedim. Daha sonra sözleri bana mantıklı geldi. Gördüğümüz gibi cezamı çekmeye devam ediyorum. Şapkacının gözleri yine yaşarmış, yanaklarından süzülen yaşları silerek servenin altındaki 2 mezarı göstermişti. "Karımla oğlum burada yatıyor. Ne zaman pazar kurulup da ben diktiğim şapkayı satacak olsam, kalabalığın arasında onları görürüm. Boyunlarını büküp yüzüme bakarlar. 'Biz sana ne yaptık? Neden bizi suçladın?' diye sorarlar. Sonra özür dilememe bile fırsat vermeden uçarak mezarlığa giderler. Ben de belki yakalarım umuduyla peşlerinden koşarım. Tam onları yakalayacakken mezarlarına varırlar. Oğlum mezarın taşına dokunur. Toprak düzgün bir kapak gibi açılır. Hızla mezarın içine süzülürler. Ben de peşlerinden mezara girmek isterim ama toprak beni kabul etmez.
Mezarın başında öylece kalırım. Ağlamaktan, kendimden geçinceye kadar ağlamaktan başka çare gelmez elimden. Padişah ile vezir ne söyleyeceklerini bilemeden şapkacının karşısında durmuşlar. Uzun bir sessizlikten sonra padişah, "Bence cezanı fazlasıyla çekmişsin," demiş. "Artık kendine yeni bir yaşam kurmalısın." Şapkacı kan çanağına dönmüş gözlerini padişaha dikerek çaresizlik içinde başını sallamış. "Anlamıyor musunuz?" demiş. "Bu iki mezar benim içimde. Onlardan kaçış yok. Ölene kadar bu cezayı çekeceğim." Padişah ile vezir ısrarlarına sonuç vermeyeceğini anlayınca vazgeçmişler. Şapkacıyı karısıyla oğlunun mezarı başında bırakıp yola koyulmuşlar. Çünkü önlerinde müezzinin kentine uzanan 5 günlük yol varmış. 5. günün akşamı varmışlar müezzinin kentine. Adamın evine gelip çalmışlar kapıyı. Padişah ile veziri gören müezzin çok sevinmiş. Onları hemen içeriye buyur etmiş. Yol yorgunu olan bizimkiler bu daveti sevinçle kabul etmişler. Konukları temizlenip karınlarını doyurduktan sonra müezzin meraklı bakışlarını dikerek sormuş. Anlatın bakalım. Öğrenebildiniz mi şapkacının öyküsünü?" Padişah ile vezir bir an kararsız kalmışlar. Anlatacakları öykünün korkunçluğu ikircime düşürüyormuş onları. Ama şapkacının öyküsünü anlatmazlarsa müezzinin gizini öğrenemeyeceklerini de çok iyi biliyorlarmış. Sonunda merakları ağır basmış, şapkacının öyküsünü anlatmışlar. Öyküyü dinleyen müezzinin de gözleri dolu dolu olmuş. "Bazen düşünüyorum da," demiş, "yaşam insanoğlu için bir armağan mıdır, yoksa ceza mı çözemiyorum." "Hiç kuşkusuz yaşam bir armağandır," diye yanıtlamış padişah. "Ama biz insanlar öyle aciz yaratıklarız ki bize sunulan bu armağanın tadını çıkarmak yerine kendimizi acılara boğuyoruz." "Haklısınız," demiş müezzin. "Biz insanlar gerçekten de tuhaf yaratıklarız. Öyle görkemli düşler kurar, öyle yapıtlar ortaya koyarız ki görenler hayran kalır. Ama bazen de öyle kaypaklaşır, öyle aceleci davranırız ki o güzellikleri yaratanlarla bu kolaycı tavrı benimseyenler aynı insanlar mıdır anlamak zorlaşır." "Anlaşılan sizin de başınızdan ilginç bir olay geçmiş. Umarım şapkacınınki kadar acıklı değildir," demiş padişah. "Şükür ki benim öyküm o kadar korkunç değil." "Bizi daha fazla merakta bırakmayın o halde," demiş vezir. "Yorgun değil misiniz?" diye konuklarına nazikçe sormuş müezzin. "Merakımız yorgunluğumuzu çoktan aldı," demiş padişah. "Peki dinleyin o halde," diyerek başlamış anlatmaya müezzin. "Masalımıza burada şimdilik ara veriyoruz. Müezzinin anlattıklarını bir sonraki yükleyeceğim bölümde dinleyebilirsiniz. Yeni masallarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.